Yaklaşık 130 milyon yıl önce dünya bugün bildiğimiz halinden çok daha farklıydı. Afrika ve Güney Amerika dev dinozorların, ilkel memelilerin ve korkutucu yırtıcıların hüküm sürdüğü vahşi bir gezegendi. İşte bu dönemde nehirlerin sessiz sularında tarihin en büyük timsah benzeri canlılarından biri pusudaydı. Sarkosuchus. Adı antik Yunanca'da et anlamına gelen sark ve Mısır timsahı tanrısı Sobek'e atıfta bulunan Sokus kelimelerinden gelir. Bu isim bile onun ne kadar ölümcül bir avcı olduğunu anlatmaya yeter. Sarkosuchus, erken Kretas döneminde günümüzden 112 ila 130 milyon yıl önce yaşadı. Afrika ve Güney Amerika'nın geniş nehir sistemlerinde hüküm süren bu dev, yaşayan timsahların sadece uzak bir akrabasıydı. En büyük türü olan Sarkosuchus imperator'un uzunluğu 9 ila 9,5 metre, ağırlığı ise 4 tona yaklaşıyordu. Bu ölçüler onu yalnızca tarih öncesinin değil, tüm zamanların en büyük timsahlarından biri haline getirir. Sarkosuchus'un kafatası tek başına 1,6 metre uzunluğundaydı. Uzun ve güçlü burnu kafatasının neredeyse %75'ini oluşturuyordu. Üst çenesinde 70, alt çenesinde 62 diş bulunuyordu. Bu dişler iğne gibi sivri değil, kalın ve sağlamdı, kemik kırmaya uygundu. Ayrıca kemik analizleri sonucunda 9 tona kadar ulaşabilen ısırık basıncı sayesinde gelmiş geçmiş en kuvvetli çene basıncına sahip olduğu düşünülüyor. Burnunun ucunda bulunan ve bulla adı verilen gizemli çıkıntının ne işe yaradığı hala bilinmiyor. Ancak bunun avlanma ya da sesle iletişimde rol oynamış olabileceği düşünülüyor. Sarkosuchus'un vücudu baştan kuyruğun ortasına kadar uzanan osteodermlerle yani kemiksiz zırh plakalarıyla kaplıydı. Bu plakalar modern timsahlardan farklı olarak kesintisiz bir kalkan oluşturuyordu. Bu da onu yalnızca saldırgan değil, aynı zamanda neredeyse durdurulamaz bir canlı yapıyordu. Yapılan kemik analizleri Sarkosuchus'un yetişkin boyutuna ulaşmasının 50-60 yıl sürdüğünü gösteriyor. Bugünümüzdeki timsahlardan çok daha uzun bir büyüme süreci demek. Bilim insanlarına göre Sarkosuchus gençlik dönemindeki hızlı büyümeyi olağanüstü derecede uzun süre devam ettirerek bu devasa boyutlara ulaştı. Sarkosuchus sadece balıkla yetinen bir avcı değildi. Nehirlerde yaşayan Lepidodus balıkları ve Mausonia gibi dev koelekantlar diyetinin büyük kısmını oluşturuyordu. Ancak izotop analizleri onun zaman zaman otçul dinozorlar da avladığını gösteriyor. Nehir kenarına su içmeye gelen genç Auranosauruslar ve küçük sauropodlar bir anlık dikkatsizlik sonları olabilirdi. Sarkosuchus'un yaşadığı ekosistemde Suchomimus gibi balıkçı teropodlar, Nigersaurus gibi sıra dışı sauropodlar ve Cryptops gibi yırtıcı dinozorlar bulunuyordu. Bu, su ve kara arasında hassas bir avcı dengesini oluşturuyordu. Sarkosuchus ise bu dengenin en üst basamaklarından birindeydi. Ancak ilginç bir detay var. Yapılan biyomekanik çalışmalar Sarkosuchus'un günümüz timsahlarının kullandığı ölüm yuvarlanması manevrasını yapamayabileceğini gösteriyor. Bu da onun büyük avları parçalamaktan çok tek hamlede etkisiz hale getirmeye odaklanan bir avcı olduğunu düşündürüyor. Sarkosuchus fosilleri ilk kez 1940'lı yıllarda Sahra Çölü'nde keşfedildi. Ancak asıl büyük buluşlar 1990'lı yıllarda Amerikalı paleontolog Paul Serrano liderliğinde keşif gezileriyle ortaya çıktı. Bu keşifler sayesinde Sarkosuchus'un iskeletinin büyük bir kısmı gün yüzüne çıkarıldı ve gerçek boyutları anlaşıldı. Sarkosuchus sadece dev bir timsah değildi. O, Kretas nehirlerinin mutlak hakimi, dinozorların bile temkinli yaklaşması gereken yaşayan bir felaketti. Bugün nehirlerde gördüğümüz timsahlar onun yanında sadece bir gölge gibi kalıyor. Ve belki de en ürkütücü soru şu: eğer Sarkosuchus bugün yaşasaydı, dünyanın nehirleri hala bize ait olur muydu?